Mısır'ın 10 belası, kan nehirleri, çekirge istilaları ve veba salgınlarıyla çok kanlı ve tuhaf bir hikayedir. İncil'in en fantastik anlatılarından olan bu hikaye, Cecil Blount DeMille tarafından yazılıp yönetilen 1956 yapımı bir Hollywood filmi olan 10 Emir, yani The Ten Commandments filminde de beyaz perdeye aktarılmıştı. Peki böyle ilahi bir müdahale sonucu oluşan kıyamet, yıkım ve tasvir edilen bu doğaüstü olaylar zinciri, gerçek olaylardan ilham almış olabilir mi? Günümüz modern bilim ve son teknolojisiyle buna mantıklı bir çözüm getirebilecek miyiz? Gelin bu hafta bundan bahsedelim. Bakalım videonun sonunda sizde de tatminkar bir sonuç oluşacak mı? Yorumlarda yazın, tartışalım. İncil'in Göç kitabında anlatılan bu hikayeye göre zalim bir firavun büyük bir İsrail köle toplumunu esir tutar. Tanrı Musa'ya köleler serbest bırakılmazsa 10 belanın Mısır'ı süpürüp geçireceği konusunda Firavun'u uyarmasını emreder. Firavun esirleri serbest bırakmayı reddeder. Bunun sonucu Musa, Tanrı'nın kıyametiyle ilgili ilk hükmünü yürürlüğe koyar. Nil nehrini bir kana, kan kırmızısına çevirir. Ama Firavun teslim olmaz. Sen misin teslim olmayan? Tanrı kurbağa ve sinek sürüleri gönderir. Hastalık çiftlik hayvanlarını vurur ve insanların vücutlarında çıbanlar çıkar. Derilerini yakar. Gök gürültülü fırtınalar, dolu ve yangınlar getirir. Çekirge sürüleri mahsulleri mahveder. Mısır'a 3 günlük karanlık çöker. Ama yine de Firavun tutsakları serbest bırakmaz. Ancak son darbe, yani 10. bela en acımasızdır. Veba salgını ve tüm ilk doğanların ölümü. Harabe halindeki imparatorluğu ve insanlarıyla nihayet Firavun yola gelir. Tutsakları serbest bırakır. Bunun sonucu İsrail halkı vaat edilen topraklara olan o ünlü göçünü başlatır. Şimdi gelelim konuya. Bunu bilimle, gerçek doğa olaylarıyla açıklayabilir miyiz bakalım. Öncelikle bu olaylar gerçekten yaşanmışsa Antik Mısır'ın binlerce yazıt ve belgelerinden birinde kaydedilmiş olmalıdır. Antik Mısır'ın muhteşem Karnak Tapınağı'nın kalıntıları arasında Firavun 1. Almos zamanından kalma stel denen yaklaşık 2 metre yüksekliğinde yazılı bir taş tablet vardır. Stel, Mısır'ı 3500 yıl önce vuran kıyamet gibi bir fırtınanın gerçeklere dayalı bir anlatıdır. Çok su içeren şiddetli bir fırtına, yıkım, ölü insanlar ve karanlık var. Bütün Mısır ülkesini kaplayan bir karanlık. Stel'de anlatılanlar 10 beladan ikisine benziyor. Gök gürültüsü, dolu ve karanlığın belaları. O halde bu Stel'de anlatılanlar İncil'deki hikayenin ilk tarihsel anlatımı, bu doğaüstü olaylardan en azından bazılarının gerçek doğal olaylar olabileceğinin kanıtı olabilir. Peki bu felaket serisine doğada ne sebep olmuş olabilir? Doğada bu kadar büyük bir felakete neden olabilecek sınırlı sayıda olası fenomen vardır. Mesela bana sorsalar ilk aklıma gelen bir volkanik patlama olurdu. Gerçekten de bir volkan patlaması Mısır'ın iklimini kaosa sürükleyebilir mi? Çekirge ve kurbağa salgınlarına sebep olup ilk doğan çocukları öldürebilir mi? Ama bir sorun var. Mısır bölgesinde hiç yanardağ yok. Bildiğiniz gibi Mısır'ın neredeyse tümü çöl. Hiç dağ yok desek yeridir. Belki Mısır'da yok ama yakınlarda Mısır'daki yaşanan felaketlerle aşağı yukarı aynı zamanlarda patlamış bir yanardağ var. Mısır'ın yaklaşık 640 kilometre kuzeyindeki Yunan adası Santorini ve devasa Thera yanardağı. Beni düzenli olarak izleyen takipçilerim hatırlayacaktır. Daha önce Santorini adası ve Thera yanardağı patlamasından bahsettiğim Kayıp Kıta Atlantis'i anlattığım bir videoyu hazırlamıştım. Dileyenler yukarıdaki karta tıklayarak o videomu izleyerek Thera patlaması ve felaketiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilir. Milattan önce 16. yüzyıl civarlarında bir gün Thera yanardağı patladı. Santorini'nin sakinleri için bu bir sondu. Ancak antik dünyanın geri kalanı için her şey daha yeni başlıyordu. Tüm bölge depremler, tsunamilerle sarsılıyor, 40 kilometre gökyüzüne yükselen tonlarca kül binlerce kilometrelik alana yağıyordu. Peki soru şu, yüzlerce kilometre ötedeki bu patlama Mısır'daki felaketler serisini tetikleyebilir mi? Hatırlarsanız 2010 yılında İzlanda'da bir volkanik patlama olmuş, külün ne kadar uzağa gidebileceğini bize göstermişti. Birleşik Krallık'tan Grönland'a kadar yayılan kül hava trafiğini felce uğratmış, gündüzü gece etmişti. Kaldı ki o patlama Thera'nın yanında son derece mütevazi boyutta bir patlamaydı. Bilim insanlarına göre Thera patlamasının şiddeti küllerini Mısır'a ulaştıracak kadar devasa bir patlamaymış. Ancak bu küçücük kül partikülleri nasıl olur da bu kadar felaket, bu kadar şiddet ve bu kadar ölümcül bir şeyi tetiklemiş olabilir? Thera patlaması epik boyutlarda bir patlamaydı.
Öyle ki küllerinin 6400 kilometre ötedeki Çinli yazıcılar tarafından bile kaydedildiği söylenir. Uzmanlar bu doğal felaketin İncil'in 10 belasının arkasındaki şey olduğunu düşünüyor. Patlama başlangıç noktası olarak korkunç olaylar dizisini bir araya getirmiş. Bilim insanlarına göre volkanik kül toprağa düştüğünde Nil'e zehirli sülfür sızmış. Oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucu hayat veren su adeta kan kırmızıya dönüşmüş. Suyun pH'ının değişimi onu balıkların bu değişime tahammül edemeyeceği noktaya kadar asitleştirmiş. Dolayısıyla balıklar resmen bir toplu katliama uğramış. Sudaki durum o kadar dayanılmaz olmuş ki kurbağalar artık suya dönemez olmuş ve karada mahsur kalmışlar. Bunun sonucu susuz kalan kurbağalar da balıklar gibi kitlesel olarak ölmüş. Her yerde oluşan bu ölü et yığınları kaçınılmaz olarak böcekler için de inanılmaz bir bolluktu. Bunun sonucu her yeri böcekler, haşereler sarmış. Tarlalarda otlatılmak üzere bırakılan hayvanların soldukları kül akciğerleri için toksitti. Kül hem bu hayvanları zehirlemiş hem de onları yiyen insanları. Tera püskürmesinden kaynaklanan zehirli kül İncil'deki ilk 5 belayı açıklayabilir. Ancak 6. felaket olan çıban salgınını açıklayamaz. Uzaktaki bir yanardağ nasıl olur da bir çıban salgınına neden olabilir ki? Mısır'ın sıcağından ve tozundan uzakta Londra'nın İngiliz Müzesi'nin kasalarından birinde Londra tıbbi papürüsü olarak bilinen bu 3000 yıllık Mısır metni bulunur. Mısır uzmanları orada yazanlardan yola çıkarak bu gizemli çıbanların gerçek nedenini ortaya çıkarttıklarına inanıyor. Orada yazanlara göre kırmızı suyla temastan dolayı insanların ciltlerinde garip beyaz lekeler oluşuyormuş. Tedavi olarak da özel bir macun tarif edilmiş. Çoğu alkalin olan sodyum karbonat ve koyu kırmızı hayvansal yağ içerikli bu macunun aktif alkalin maddesinden dolayı oldukça asitliktir. Tenle temas halinde cildi yakacaktır. Bilim insanları bu macunun insanlarda topluca çıban oluşmasına neden olduğunu düşünüyor. Daha sonra son 4 bela geliyor. Yakın zamandaki volkanik olaylar incelendiğinde büyük patlamaların küresel hava kaoslarına yol açtığını biliyoruz. Elbette Tera gibi devasa bir volkanın patlamasının da küresel hava sistemleri üzerinde trajik bir etkisi olacaktı. Yani Mısır'da olağan dışı farklı hava durumu olaylarının olması oldukça muhtemeldir. Endonezya yanardağı Tambora'nın 1815'te patlaması bize bunu gösterdi. Vermont ve Carolinas gibi yerlerde geç kar yağışı oldu. 1816'da Haziran'a doğru kar yağdı ve bölge yıl boyu çok soğuktu. Böylece Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde mahsul alınamadığından gıda kıtlığı yaşandı. Aşırı soğuk ve yağışlı ekinleri yok eden dolularıyla bu acayip hava durumu İncil'in 7. belasıyla ne kadar benzer değil mi? Ve bu dengesiz hava, daha soğuk, daha nemli iklim 8. vebayı da tetikledi. Çekirgeler. 2004'te alışılmadık bir hava durumu sistemi Batı Afrika'yı kasıp kavurdu. Kuraklıktan kırılmış bir bölgeye yağmur getirdi. Çiftçiler için bir rüya gibi görülen bu olay kısa süre sonra bir kabusa dönüştü. Çünkü kuma gömülü çekirge yumurtaları nemi emmek ve çatlamak için bekliyorlardı. Eski Mısırlılar tamamen dar Nil Vadisi'ndeki ekinlere bağımlıdır. Bu küçük böceklerin salgını yıkıcı bir kıtlığa neden oldu. Kül bulutları ve istikrarsız, mevsimsel olmayan hava durumu bir sonraki salgında açıklayabilir. Mısır'ı 3 gün boyunca saran karanlık. Bu stelde bahsedilen kıyamet fırtınası olabilir. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamış bir antik gözlemci için dünyanın sonu gelmiş gibi olmalı. Tamam, şimdiye kadar olanları Tera patlamasıyla açıklayabildik. Peki Mısır'ın 10. vebası yani ilk doğanların ölümünü nasıl açıklayacağız? Hangi doğal fenomen bu kadar hızlı ve bu kadar seçici bir şekilde öldürebilir ki? Mahsuller asit yağmurlarıyla yok edilirken birbiri ardına gelen felaketlerle insanların çektiği acılar da arttı. İnsanlar çürüyen tahılları yemeye mecbur kaldılar. Bilim insanlarına göre tahıl eski Mısırlıların güvendiği en önemli şeydi ve bu ilk doğan çocuklarını öldürmüş olabilir. Ergot hem çavdar hem de buğday bitkilerinde yetişen bir çeşit zehirli mantardır. Sıcak ve ıslak olduğunda serpilir. Mantar eski Mısır'ın tahıl depolarına, unlarına ve oradan da ekmeklerine bulaştı. Her şeyden önce kendinizi hasta hissedersiniz. Kaslarınız gevşer, kalp çarpıntısı yaşarsınız. Ve eğer onu yemeye devam ederseniz her türlü soruna yol açar. Kusma, ishal, halüsinasyonlar, kan pırtıları ve kangren. 1000 türlü felaketten ötürü zayıflamış bir popülasyon için bunlardan herhangi biri ölümcüldür. Ama neden zehirli ekmek sadece ilk doğan çocuğu öldürsün ki?
Mısır kültüründe ilk doğan her zaman en öncelikliydi ve geleneksel olarak yemek önce onlara sunulurdu. İlk üyenler onlar olduğundan ilk ölenler de onlar olacaktı. Yani ilk doğanlar ailenin diğer üyelerinden daha fazla sayıda ölecekti. Jeologlar onlarca yıldır Santorini patlamasının tarihini kesin olarak belirleyemiyorlardı. Ancak 1996'da sıkışmış kül katmanlarının içine gömülü bu küçük zeytin talı parçasının keşfi ve sonrasında yapılan karbon testi, bu volkanın M.Ö. 1600 ila 1626 yılları arasında patladığını ortaya çıkarttı. M.Ö. 570 civarı Musa saltanatının başlangıcıydı. Tera'nın patlaması ve Musa'nın hükümdarlığı yeterince yakın ki bu durumda aslında onun yanardağ patlamasına şahit olmuş olabileceğini de öngörebiliriz. Ayrıca Almos'un Stel yazıtında anlatılanları da kesinlikle Doğu Akdeniz'deki gerçek patlamayla ilişkilendirebiliriz. Eğer Stel ve İncil aynı olaylardan bahsediyorsa, Mısır'ın 10 belasını Santorini'nin patlamasının ölümcül sonucu olarak açıklamak mümkün. Tarihsel ve bilimsel kanıtları hep birlikte ele aldığımızda bu olayların doğal fenomenlerle açıklayabileceğimizi gördük. Kutsal kitaplar birçok durumda gerçek olaylardan ilham almıştır. Kadim insanlar onları doğru bir şekilde kaydetmek için modern teknolojiye sahip olmasalar da deneyimlerini hikayelerde ve efsanelerde ölümsüzleştirdiler. Haftaya görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın.